Herkese merhabalar. Detaylı inceleme videolarımızı geçtiğimiz aylarda E30 M3 ile başlattık. Namı diğer Henna'mızla. Daha şurada. İnceden tekrar onu gösterelim. Yadigarımız. Bugün sizlere E46 M3 CSL'in detaylı incelemesiyle karşılamak istedik. Uzun zamandır istiyordunuz bu videoyu. Biz de yapmak istiyorduk. Fırsat bulamadık seyahatler vesaire derken. Şimdi sizinle de paylaşalım dedim. Öncelikle aracın dışından size biraz tarif edeyim. Ben kendi aracımı tarif edeceğim. Ayrıyeten M3 CSL ile ilgili bildiğim bazı değişik noktaları da size vurgulayacağım. İlk görür görmez ilk herhalde dikkatinizi çekecek olan şey arabanın orijinal füme renginde olmayışı. M3 CSL'ler sadece iki renk üretildi. Silver Grey ve Safir Siyah. Silver Grey bildiğimiz füme bir ton. Ben birkaç yıl bu şekilde kullandıktan sonra bu renge kaplatmak istedim. Bu rengin asıl ismi Nardo Grey. Ama ben bunu ilk 997 kasa Porsche'de Sport Classic diye özel bir versiyon vardı. Onun üzerinde gördüm. Hatta bir ton koyusundan ortadan da şeritleri geçiyordu. Gördüğüm anda bayıldım. Dedim ileride bu renk bir araba yaptırmak istiyorum. Tabii bu rengi bir de kaplamada olabildiğini görünce de direkt ilk fırsatta buna döndüm. Beğeneni var, beğenmeyeni var, orijinal kalsaydı diyeni var. Zevk meselesi, seviyorum. İleride belki sökerim, belki başka bir kaplama, belki orijinaline geri dönerim. Ama açıkçası CSL'in o haşın pist karakterine o füme rengi biraz fazla uysal kalıyordu. O her ne kadar gayet yakışsa da. Ben böyle biraz daha agresif, biraz daha iddialı bir şey istedim. Nardo Grey kaplamayı yaparken karbon parçalarının ucuna bu gördüğünüz kırmızı minik detayları ekledik. Ben hafif agresif ama arabanın kırmızı kaliperleriyle güzel bir kombin olacağını düşünerek bunu yaptım. Ben yakıştırıyorum. Seveni var, sevmeyeni var. Hatta aynısı arka difüzörün çevresinde de var. Şuradan görebilirsiniz. Nardo Grey kaplamayı yaparken bir yandan da ön ve yan ızgaraları da aynı şekilde Piano Black kaplattım. Jantlar, orijinal CSL jantları siyah boyandı. Dışındaki fazla yapılan bir şey de olmadı onun haricinde. Zaten bana göre BMW'nin fabrikadan en hazır halde çıkmış otomobillerinden biridir. Fazla bir dış modifikasyon istemeyen. Bu Michelin lastik yazılarını eklettik. Aynı zamanda jantlarda saplamalar mevcut. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Normal bir jon şeklinde değil. Pistte sürekli lastik değiştirdiğimiz için yol lastiği, pist lastiği bunlar söküp takması daha pratik hale geliyor. Sürekli spacerlarla uğraşmıyoruz. Tabii jantlara bu kadar yaklaşmışken aracın en önemli özelliklerinden biri olan AP Racing fren kitimizi de göstermemek olmaz. Önlerde 6 piston, arkalarda 4 piston olmak üzere. CSL genel olarak çok mükemmel şekilde yapılmış BMW'den ama bana göre en büyük eksiği, fabrikasyon eksiği frenleriydi. Birkaç sert kullanımdan sonra hemen şişiyordu ve performansı düşüyordu. Bu AP'ler bence arabanın üzerinde standart gelmeli. Ben tabii pist kullanımını çok sevdiğim için içinden çıkanlardan ziyade Pagit'in RS29 balatalarıyla kombin ettik. Ve Castrol SRF fren hidroliği ile birleştirince fren kiti değil çapa oldu resmen. Araca yapılan modifikasyonları ufaktan sıralayayım. Demin bahsettiğim AP Racing fren kiti, KW Club Sport coilover kiti, yani amortisör kiti, Rhodium yağ yakalama haznesi motorun içinde, az sonra göstereceğim. Braille marka hafif akümüz ve Cross TI marka titanyum sadece 7 kilo ağırlığındaki son susturucumuz. Hem hafif tok bir ses verdi ekstradan araca, hem de yaklaşık 20 kiloluk bir tasarruf oldu. Orijinal CSL susturucusu 25 kilo gibi bir kilo. Normal 46 M3'e göre daha hafif yapısı itibariyle ama bu ondan da hafif. Belki görebilirsiniz, ufacık bir kazanı var. Hazır dışını geziyorken aracın en
büyük özelliği tabii ki bu M3'ün yanındaki özel CSL logosu. Her şey onun için. Bagajın bir diğer köşesinde de bugüne kadar çıktığımız büyük pistlerimiz var. Buranın haricinde İzmit ve İzmir de var ama onların stickerlarını bulamadım. Önümüzdeki ay bir aksilik olmazsa Yunanistan'ın Seres pistine çıkmayı düşünüyorum ilk defa. O da herhalde 4. büyük yarış pistimiz olacak. CSL'i CSL yapan özellikler nelerdir diye soruyor pek çoğunuz. Hemen şu genel çekimdeyken göstereyim onları. Normal M3'ten opsiyonlarına göre 120 ve 140 kilo daha hafif. Nelerle oluyor bu ağırlık tasarrufu? Ön tampon karbon fiber askı aparatıyla ve kendisiyle beraber önde karbon fiber difüzörler var. Aracın içinde çok ciddi hafifletmeler var. Karbon kapı içleri, karbon tavan üstünde var. Hatta BMW'nin ilk kullandığı karbon tavan M3 CSL'dedir arkadaşlar. CSL BMW'nin karbon teknolojisi için resmen deney aracı gibi kullanılmıştır. Hafif forjet meşhur en fazla taklit edilen CSL jantları yine hafif forjet malzemeden. Arka bu meşhur eğimli ducktail dediğimiz hani ördek kanadı, kaz kanadı işte neyse. O fiber ağırlıklı bir sıkıştırılmış plastik. Tamamıyla karbon fiber değil ama çok hafif bir malzemeden üretiliyor. Arka camı ince bir cam. Oradan bir ağırlık tasarrufu var. Hazır ağırlık tasarruflarından bahsederken aracın içine geçelim isterseniz. Çünkü en büyük tasarrufları görebileceğiniz yerlerden biri bu. Aracın bütün kapı döşemeleri ön ve arka olmak üzere karbon fiber. Her şeyi hafifletme üzerine. Koltukları göreceğiniz gibi Recaro'nun Pole Position modelinin CSL için üretilmiş özel bir versiyonu. Alcantara ve özel yarış kumaşı kombini. Aracın orta konsolu keza yine karbon fiber. En güzel özelliklerinden biri. Tek tuşlu Alcantara bir direksiyona sahip. Bu tek tuşun özelliği DSC'yi yarı kapaması. Yani ne tam açık ne tam kapalı, pist modu gibi düşünülerek yapılmış. Açıkçası ben pistte çok kullanamıyorum. Ben pistte komple kapalı daha rahat ediyorum. Ama ilk araç ısınana kadar bir tur iki tur bazen onunla yarı devrede bir halde de kullandığım oluyor. Şöyle aracın içine de geçeyim. Evet. Normal E46 M3'lerden tanıdık olduğunuz gösterge paneli. Burada CSL özel bir durum fazla yok. Onun dışında normal radyo ve klima. Radyo ve klima CSL'lerde opsiyon olarak sunuldu. Türkiye'ye gelen hepsinde bu opsiyonlar var. Hatta Türkiye'ye gelen araçlar en dolu CSL'ler maalesef. Dünyada nedense şu an en opsiyonsuz, en boş CSL'ler daha moda. Hani tam CSL karakterini yansıttığı için. Benim aracımda aslında teyip iptali var ve bunun CSL yazan bir kapağı da var. Ama son zamanlarda birkaç uzun yol seyahatim olduğu için teyipsiz zor oluyordu. Teybi geçici olarak geri taktık ama bu sene başlayan pist sezonuyla sanırız tekrardan teyip sökülecek. Az önce bahsettiğim karbon konsol şu şekilde. Kendi içinde ufak bir gözü de var ve bu gözün içinde şu minik bir Alcantara parçası var. Bu bile BMW'de şu küçücük Alcantara bile çok çılgın bir paraydı. Orijinal olsun diye farklı bir şey almadım. Döşemecilerden falan almadım. Orijinalini aldım ama sonra da çok koydu bana bu para. CSL'e özel bu kapı eşiklerini de göstermek lazım. Sadece bu araçta mevcut. Normalde arkada da hafif koltuklar var. Çok ince yapıda ama ben pist ağırlıklı kullandığım için arkaya koltuk iptali yaptım. Onu da aracın temasına uygun olacak şekilde Alcantara'dan kaplattık. Hafif bir malzeme. Zaten arkada çok oturan olmuyordu. Bari bir ağırlık tasarrufumuz olsun dedik. Demin bahsettiğim karbon kapı trimleri arka koltuğun kenarında da mevcut. Işık çok iyi değil maalesef. Çok iyi gösteremiyorum size ama belki buradan anlarsınız. Ufaktan size bu canavarın kalbini de göstereyim. Motor bölümüne geçelim. CSL'in motorunda tabii en belirgin özellik
normal M3'ten farklı yapan bu gördüğünüz karbon fiber emme manifoldu. Hem muhteşem bir ses veriyor hem ufak bir güç ve tork da ekliyor araca. Zaten CSL'i çoğu kişi sesine bayıldığı için herhalde beğeniyordur. Sesi tarif edilemez bir kıvamda. Sport tuşuna basılınca bunun içindeki net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama buradaki valve açılıyor ve daha gürültülü bir ses oluyor. O valve'i de şuradaki mekanizma kontrol ediyor. Görebiliyorsanız. Benim aracımda standarttan farklı olarak şurada tepe bağlantılarını gördüğünüz KW Club Sport amortisör kiti var. Ve aynı zamanda şu köşedeki Radium marka yağ yakalama haznesi var. Bu da motordan çıkan yağların tekrar sürkülü olup motora dönmemesi için aradan bir bypass valve ile bağlanıyor. Ne işe yarıyor demeyin. Her iki pist gününde bir onun içindeki biriken yağa bakıyoruz ve neredeyse yarıya kadar dolmuş oluyor. O pis yağın motora geri sirküle etmesindense orada durup arada bir tahliye edilmesi daha sağlıklı. Görsel olarak herhalde BMW'nin ürettiği en yakışıklı motor diyebilirim. Motorun güzeli olur mu diyebilirsiniz ama bu güzel S54 makine yanına bir de hakiki karbon fiber bir airbox ki bu BMW'nin ilk ve tek seri üretim bir araçta kullandığı karbon fiber emme manifoldudur. Hem aracın karakterini hem de görselliğini çok pekiştiren bir detay. Ufaktan bu arabanın da maceralarını size göstereyim. 2 kere yurt dışına çıktım bununla. Yine Avrupa turu yaptık. Biri 2014 yılında, biri de 2016 yılında. 2014'te ilk gidişiydi. Arabayı daha alalı yeniydi, bir senelik falandı. Güzel bir Avrupa turu yaptık. Hatta eşim de bu sefer benleydi. Hem biraz pist yaptık, Nürburgring'e çıktık. Güzel Alp yollarına gittik. Sonra da bir ufak tatille kombin ettik. Çok keyifliydi. 2016'daki yazanları da bizi takip edenler bilir. 3-5 ay önce yaptığımız BMW Festival ve pist gezimizin yol şeyleri. Bu Avusturya, bu Slovenya, bu da İsviçre'nin yol pulları. Onları almazsanız o ülkelerde ceza yiyorsunuz. Bu da katıldığımız BMW Festival'in anısı olan ufak bir sticker'ı. Bunu arabamda hep tutmak istiyorum çünkü bu festivale tüm dünyadan sadece 1000 otomobil, 1000 adet BMW davetliydi. Ya bugüne kadar milyonlarca BMW üretildiğini düşünürseniz o 1000 kişiden biri olmak benim için güzel bir onurdu. Ve orada da aracımızı sergiledik. Hatta enteresan bir şekilde 1000 araç içindeki tek CSL bizim aracımızdı. O da güzel bir anı oldu. Evet, genel olarak CSL'in detayları, bilinmeyen özellikleri az biraz böyle. Kaçırdığım detaylar da olabilir, kusura bakmayın. Sizinle de M3 CSL'i de, namı diğer Sesili paylaşmak istedim. Kapatmadan önce birkaç detay ve güzel etrafına döndüğümüz videolarımız var, onları da izlersiniz. Bizi takip ettiğiniz için, kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar bir sonraki detaylı inceleme videomuzda görüşmek üzere. Büyük ihtimalle bir sonraki videomuz Le Mans, yani Le Mans mavisi EOS 9 M5'imizde olacak.